Selamlar herkese. Sıkça sorulan soruların bu bölümünde ön demleme oranlarının ve ön demleme stillerinin kahveye olan etkilerini inceleyeceğim. Video içerisinde tek bir kahve üzerinde çeşit demlemeler yapacağım ve TDS ekstraksiyon ölçümlerinden sonra da tadım yorumlamalarını gerçekleştireceğim. TDS ve ekstraksiyonun ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını izlemek isterseniz sıkça sorulan soruların ilk bölümünü yukarıda çıkan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Bir önceki sıkça sorulan sorular videosunda da bahsettiğim gibi ilk kez denediğim kahveleri kullandığım bir referans reçetem var. Bu referans reçetemde sadece ön demleme basamaklarıyla oynayarak denemeler yapacağım. Buradaki en büyük parametre farklılığı ön demleme oranları olacak. Bundan dolayı aralarında belli süre sapmaları olacak. Bu noktada ilk kez bu kahveyi deneyecek olmam bu anlamda bir artı sağlıyor bana. Çünkü bir ön yargıyla hangi reçete iyi çıkacak, hangi süreler iyi çıkacak, hangi ön demleme oranı iyi çıkacak kesinlikle bilmiyorum. Bu videoda beraber deneyeceğiz. Şimdi demlemeye geçelim. Ön demleme oranı denemelerinde Incommon Coffee tarafından 18 gün önce kavrulmuş Kolombiya Salado kahvesini demleyeceğim. 6.7 pH, 85 ppm suyu 94 derecede kullanacağım. Tüm denemelerde 15 gram kahveyi 240 ml suyla demleyeceğim. Tüm denemelerdeki kahveleri 40 klikte öğüteceğim. Önceki videoda bahsettiğim gibi Café Traditional filtre kullanacağım ve demleme öncesinde de filtremi ıslatacağım. İlk demlememi birebir orandaki ön demlemeyle yapacağım. Yani 15 mililitre suyla demlediğim ön demleme olacak. Tüm denemelerde de 20 saniye bir ön demleme süresi tanıyacağım. Ki buradan görüldüğü üzere çok yatak ıslanamadı. Sonrasında 90 mililitreye kadar su dökmeye devam edeceğim. 55. saniyeden itibaren 165'e kadar dökmeye devam edeceğim. Bir dakika 30. saniyeden itibaren de 240 mililitreye tamamlayacağım döküşümü. 1 dakika 43 saniye son dökmeyi bitirişim oldu. (2 dakika 14 saniye toplam süre. Toplam ürün 202.9. Referans sıcaklığım 29 derece, 1.40 TDS alıyorum. $18.93 TDS'im var.
Bu seferki demlememde 1'e 2 oranda bir ön demleme gerçekleştireceğim. Yine bir önceki seferde de dediğim gibi ön demlemelerin bekleme araları hep 20 saniye olacak. Islanma olsun ya da olmasın, herhangi bir ajitasyon olmayacak. İkinci döküşte kahvemi 100'e kadar tamamlayacağım. 55. saniyeden itibaren 150'ye kadar, 170'e kadar dökeceğim. Bir dakika 30. saniyeden itibaren 240'a tamamlayacağım döküşümü. 1 dakika 43 saniye son dökme bitişim. dakika 13 saniye toplam demleme süresi. ...202.5 çıkan ürün. Bir önceki ölçme sıcaklığım 29 derece olduğu için bunda da 29.0'a düşene kadar ölçümünü tamamlamasını bekleyeceğim. ...29 derecede 1.44 TDS aldım. ...19.44 ekstraksiyonum var. Şimdi tadalım. Bu sefer 1'e 3 oranda ön demlemede 45 mililitre kullanarak demlemeye başlayacağım. Yine herhangi bir ajitasyon müdahalesi yapmayacağım ön demlemede ve 20 saniye kadar bekleyeceğim. Sonraki demlememi 110'a kadar tamamlayacağım. 55. saniyeden itibaren 175'e kadar dökmemi tamamlayacağım. ...1.30'dan itibaren de 240 mililitreye tamamlayacağım döktüğüm suyu. 1 dakika 41 saniye son döküşüm oldu. Diğerlerinden 2 saniye erken bitti. Demleme süresi 2 dakika 8 saniye tuttu. ...201.3 çıkan ürün. Şu an 31.1 derecede, yerlerinde 29.0'da ölçtüğüm için bunda da 29.0'ı bekleyeceğim TDS'i almak adına.
Şu an tam 29 derecede. 29.1'de 1.50 okumuştu. 29'da 1.51 okudu. 1.51 TDS'i. ...20.26 ekstraksiyon elde etmişiz bu kahveden. Şimdi tadabiliriz. Bu seferki demlememde ilk kahveleri denediğim ilk reçete olan kendi referans reçetemi kullanacağım. Yani ön demlemede 60, 60, 60, 60 şeklinde 4 basamaklı demleme olacak. Yine diğerleriyle eşdeğer bir ön demleme süresi tanımak adına da 20 saniye süre tanıyacağım ön demlemede. İkinci basamakta 120'ye tamamlayacağım. 55. saniyeden itibaren 180'e tamamlayacağım. Bir dakika 30. saniyeden itibaren de 240'a tamamlayacağım. Yine 1.43'te son dökmemi bitireceğim. Toplam süre 2 dakika 12 saniye. ...203.4 çıkan ürün. Diğerlerinde hep 29.0 derecede referans olarak TDS'imi aldığım için bunda da 29.0'a düşmesini bekleyeceğim sıcaklığı. TDS'i 1,54 alıyorum. 29 derecede ölçümde. ...20.88 ekstraksiyon elde etmişiz bu kahveden. Şimdi tadıma geçebiliriz. Ön demleme oranları ile ilgili denemelerimiz bitti. Toplamda 4 tane deneme yapmıştık. 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3 ve 1'e 4 oranda olacak şekilde. Bu denemelerdeki sonuçlar şöyleydi. İlk denemede yani 1'e 1 oranda olan 1.40 TDS'li 18.93 ekstraksiyonu vardı. İkincisinin 1.44 TDS'i 19.44 ekstraksiyonu vardı. Üçüncü denemede 1.51 TDS 20.26 ekstraksiyon. Dördüncü denemede ise 1.54 TDS 20.88 ekstraksiyon vardı. Bu 4 demleme arasında sonuçlar nasıl çıktı not aldım. Bu notlarda özellikle birinci demlemede not almasam bile çok bariz hatırlayabileceğim düzeyde kötüydü. Çok ciddi bir böyle kağıtsı kötü bir tat çıktı. Bunun kahveyle alakası yoktu. Tamamen ön demlemede yeteri kadar çözemememle ciddi bir alakası olduğuna inanıyorum ben. Çünkü denemelerde de gördüğünüz özellikle 1'e 1 ve 1'e 2 oranlarındaki demlemelerde yatak ıslanmadı. Bunun için diyebilirsiniz ki sen ekstra ıslatmak için bir müdahale yapmadın. Yani bir karıştırma, bir ajitasyon, bir spin attırmadın. Bunu yapmamamdaki amacım zaten müdahalesiz 1'e 1, 1'e 2, 1'e 3 ve 1'e 4 oranlar arasındaki farkı müdahalesiz izleyebilmekti. Bundan dolayı herhangi bir düşük oranlarda ekstra yatağı ıslanması için bir ajitasyon veya spin hareketine girişmedim. Bu zaten çok önerebileceğim bir demleme değil benim.
kötü olduğundan değil aslında. Yine bir şekilde siz ajitasyon yaparsanız, spin attırırsanız kahve yatağına bir şekilde daha iyi ıslandırabilirsiniz kahve yatağını. Fakat çok önerdiğim bir demleme değil. İkinci demleme bana kalırsa aralarındaki en iyi tat vaat eden demlemeydi. Yani 1'e 2 oranlı yaptığım ön demlemeli demlemeden bahsediyorum. 19.44 ekstraksiyon almıştı, 1.44 TDS almıştı. Bunda öteki ilk demlediğim kahveye göre bütün o olumsuz, kağıtsı, buruk olan o kötü demleme bir anda daha belirgin tatlara sahip olmaya başlamıştı ki bunda da aslında kahve yatağı çok ıslanmamıştı. Fakat bu demlemeyi içtikten sonra dedim ki hani bu ön demlemede yatağı olabildiğine ajite etsek, aslında 1'e 2 orandaki bir ön demlemede yeteri kadar ajite etsem iyi bir sonuç da alabilirdim. Üçüncü demlemede çok yoğun tatlılık vardı ve asite çok zayıftı. Hafif de bir acılık bırakıyordu damakta ve lezzet belirgin değildi. Dördüncü demlemede biraz daha berraklaşmıştı tatlar, fakat yine çok yoğun tatlıydı ve lezzet yine belirgin değildi. Ve dördüncü demleme, yani benim referans ilk bir kahveyi ilk kez demlediğim reçetedeki bu kahvedeki sonuç, Kolombiya kahvesindeki sonuç aralarındaki en yüksek ekstraksiyonu sağladı. Buraya olabildiğine tarafsız bakarsak zaten bu 4 demleme arasında ön demleme oranı en yüksek olanın çözünmeyi en çok sağladığını görüyoruz. Fakat bu sadece bir kahvelik bu videodaki denemelerim için geçerli. Tabii ki bu çok ciddi bir genelleme yapabileceğimiz profesyonel bir deney değil. Tüm bu 4 demlemenin sonucunda benim vardığım sonuç ise aslında bu benim referans reçetemin veya bu diğer referans reçetelerindeki farklı ön demleme oranlarını da düşünürsem 1'e 16,5, 1'e 17 arasında bir oran yapıp yine 4 basamaklı bir demlemede 1'e 2 oranlı bir ön demlemeyi tercih edip ön demlemede ajitasyonu arttırırım diye düşünüyorum. Şimdi diğer demleme konumuzda da ön demleme stilleri arasındaki farkları inceleyeceğiz. Bu da gelen sorular arasındaydı. Normal ön demleme, yani yatağı düzleştirerek yaptığımız ön demleme ile kuş yuvası denilen ortası, kahve yatağının ortası derinleştirilmiş stilin ikisinin arasındaki çıkacak farkları inceleyeceğiz. Şimdi demlemeye geçelim. Bu denemelerde Incommon Coffee'nin Ruanda Nyamboumere kahvesini demleyeceğim. Bu iki ön demleme testinde yine 15'e 240 oranını kullanacağım. Diğerlerinden çok farklılaşmaması adına. Benim yine kendi kullandığım, ilk kez denediğim kahveler için kullandığım referans reçetemi yapacağım. 60-60-60-60 şeklinde. Deminki testlerle de uyuşması adına 40 klikte öğüteceğim kahveyi. Bu denememiz düz yatakta 60-60-60-60 olarak 4 basamakta yaptığım reçetenin denemesi olacak. Sonraki denemede de kuş yuvası tekniğinde deneyeceğiz. 25. saniyeden sonra 120'ye tamamlayacağım döküşümü. 55. saniyeden itibaren 180 mililitre tamamlayacağım. Bir dakika 30. saniyeden 1 dakika 40. saniyeye kadar da 240 mililitreye tamamlayacağım. Toplam sürem 2 dakika 14 saniye tuttu. ...200.5 çıkan ürün.
TDS'im 1.59 çıktı. 21.25'te ekstraksiyonum çıktı. Bundaki sıcaklık referansım 27.9. Bir sonraki demlemede de 28 ve 28'in altı olacak şekilde 27.9 civarında ölçüm yapacağım. Aynı şekilde 60 mililitre gelecek şekilde ön demlemeyi başlatıyorum. 25. saniyeden itibaren 120'ye kadar tamamlıyorum. Saniyeden itibaren 180'e kadar tamamlıyorum. 1 dakika 30. saniyeden itibaren de 240 mililitre döküşümü tamamlıyorum. Toplam sürem 2 dakika 33 saniye. Çıkan ürün 201.8. Bir önceki ölçümü 27.9'da yaptığımız için 27.9 ya da 28 dereceye gelene kadar bekleyeceğim ölçüm için. %1,48'i 27.9'da referans alıyorum. 19.91 ekstraksiyonu var. Son denemelerimiz de bitti. Bu denemelerde de düz yatakla kuş yuvası denilen stili karşılaştırmıştık. Benim için de sürpriz bir değerlendirme oldu. Çünkü ben sorulana kadar hiç kuş yuvası denilen stili denememiştim. Hiçbir demlememde denememiştim. Bu sebeple benim de ön yargısız olduğum, bir iyi ya da kötü sonuç alacağımı hiç düşünmeden yaptığım bir deneme oldu. Bu açıdan bana da faydası oldu. Sonuçlarımız bayağı farklıydı aslında birbirinden. Ben birbirlerine yakın sonuç olur mu acaba diye düşünmüyor değildim. İlk demlememde, yani düz yatakta yatağı düzelttiğim demlemede 1.59 TDS, 21.25 ekstraksiyon aldım. Bu kahvede kötü değildi kesinlikle. Meyvemsiliği yoğun, başlangıçta tatlılık olmasa da ilerledikçe tatlılık olmaya başladı. Fakat yine hafif kuruluk vardı. İkinci denemede ise kuş yuvası tekniğinde ise 1.48 TDS vardı. 19.91 ekstraksiyon aldım bu kahveden de. Aslında ikinci olan demleme, yani kuş yuvasının olduğu demleme süre olarak daha yoğundu, gördünüz siz de videolarda. Bundan dolayı ekstraksiyonun veya TDS'in artacağına yönelik bir beklenti oluşmuştu bende de demlemede. Fakat tam tersi oldu. Ekstraksiyon ve TDS düştü. Bir yandan da çok daha iyi bir sonuç elde ettim demlemede. Çok daha asite ve tatlılık çok daha dengeliydi. Bir önceki kahveye göre
kuruluk tamamen yok olmuştu. Lezzet ve tatlar çok daha belirgindi. Bu denemeyi göze alarak da bir önceki denemeye nazaran genel olarak hem reçetenin sadece kuş yuvası anlamında değil, genel anlamda reçetenin ve TDS ekstraksiyon kombinasyonunun bu kahveye yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Tüm bu deneme videolarındaki tek amacım bu sorulan iki soruya, yani hem oranların hem de kuş yuvası ve düzelterek yatağı düzelttiğimiz stilin kahveye olan etkisiydi. Göstermek istedim. TDS ve ekstraksiyon olarak etkileriydi. Biri iyi, biri kötü gibi bir yargılama yapmak kesinlikle niyetim yok. Ondan dolayı yönlendirmelerimi de atıyorum. 1'e 2 oranda olan güzel çıktı bu kahvede dedim diye diğerleri kötü olur. Veyahut işte kuş yuvası olan yaptığım kahveyi güzel çıkarttı diye artık hani kahve yatağını düzelterek ön demlemeye başladığımız stil yanlıştır ya da olumsuzdur gibi bir yargılama yaptım kesinlikle düşünülmesin. Olabildiğince ben burada TDS ve ekstraksiyondaki farklılıkları göstermek istedim. Bu tamamen iki kahveyi de ilk kez denediğim için ve ilk kez bu reçeteleri denediğim için tamamen şans eseri çıktı belli reçetelerde güzel veya kötü çıkmaları. Benim genel olarak yorumlarım bunlar. Sizler daha önceden bu denemeleri yaptınız mı veyahut benzer denemeleri yapıyor musunuz? Ve sıkça sorulan soruların bir sonraki bölümünü belirlemesini istediğiniz sorunuz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.